En kötü insanlar genellikle kazanıyormuş gibi görünürler. Ama hayat borçları herkesin önünde ödemez. Sessizce tahsil eder. Stoacılar, intikam peşinde koşmaz. Gözlemler. Çünkü siz huzur içinde iyileşirken karma zaten çalışmaktadır ve asla ıskalamaz. Onların bundan sıyrıldığını düşünebilirsiniz. Yalanlar, ihanet, manipülasyon, hiçbir şey olmamış gibi yürüyüp gittiler. Ama inanın bir şey oldu. Ve şimdi hayat onlara karmanın bildiği tek dilde konuşuyor. Fısıltılar, kimse duymuyor. Ama onlar her gün hissediyor. Bu videoda birinin size nasıl davrandığının sonuçlarını çoktan aldığının 5 sessiz işaretini öğreneceksiniz. Bir kalabalığın önünde değil, mahkemede değil, kendi hayatında, kendi zihninde ve sessiz anlarda kimse görmüyor. Bu intikamla ilgili değil, bu gerçekle ilgili. Ve gerçeğin her çığlıktan daha yüksek bir sesi vardır. Buna sessizlik denir. İyi olmadığınızda iyiymiş gibi davranmaktan daha ağır bir şey yoktur. Ama karma görünüşe önem vermez. Bu, insanların kimse izlemediğinde hissettikleri üzerinden işler. Karmanın sessizce iş başında olduğunun ilk işareti, hiç bu kadar iyi olmamış gibi davranmaya başlamalarıdır. Sizi hayalet gibi terk eden, güveninizi boşa çıkaran, sizi yıkan, sizden uzaklaşan ve sanki sorun sizmişsiniz gibi gösteren kişi şimdi aniden parlıyorlar. Her gün yeni fotoğraflar paylaşıyorlar. İkinizin hiç gitmediği yerlerde gülüyorlar. Yanınızdayken etrafta olmayan insanlarla gülümsüyorlar ve dikkatli olmazsanız buna gerçekten inanabilirsiniz. Öne çıkanlar videosunu kaydırıp vay canına belki de bensiz gerçekten mutlular diye düşünebilirsiniz. Ama gerçek şu, hiçbir filtre satlanamaz. Gerçek mutluluğun kanıtlanması gerekmez. Sahte mutluluğun gerekir. Bunu daha önce gördünüz. Çöküşten sonra birkaç gün sessiz kalıyorlar. Sonra aniden bum, fotoğraflar, hikayeler, ilham verici alıntılar, öz çekimleri, sahte bir glow up kampanyası. Bir an gerçek bir şeyi mahvediyorlardı. Bir sonraki an yeni biriyle iyileşmeyi hashtag'liyorlardı. Sanki suçluluk duygusu onlara hiç dokunmamış gibi. Ama tekrar bakın, gülümseme çok geniş, gözler uzakta. Mutluluk gürültülü olmadığı için umutsuz enerji. Ama güvensizlik her zaman gürültülüdür. Epiktetos, önemli olanın başına gelenler değil, buna nasıl tepki verdiğin olduğunu söylemiştir. Ve Marcus Aurelius bize en iyi intikamın, yaralayan kişiden farklı olmak olduğunu hatırlatmıştır. Bu yüzden bir stoacı tartışmaz, karşılık vermez ve kesinlikle hikayelerini kapatmak için takip etmez. Gözlemlerler. Çünkü gerçek, barış, performans göstermez. Kameraya gülümsemelerine izin verin çünkü gerçeği biliyorsunuz. En yorucu yalan, barışı taklit etmektir. Karma her zaman şimşek gibi çakmaz. Bazen ince bir aşınmayla başlar, asla gitmeyeceğini düşündükleri şeylerin yavaşça ortadan kaldırılmasıyla. Birinin sessizce karmasını aldığının ikinci işareti, hayatın bir zamanlar umursamazca ellerinde tuttukları şeyleri geri almaya başlamasıdır. İnsanlar karmanın dramatik yollarla ortaya çıktığını düşünürler. Bir araba kazası, bir kalp kırıklığı, bir ihanet ama karma bundan çok daha kesindir. Çığlık atmaz, öfke nöbetleri geçirmez. Sadece ilk başta çıkarmaya başlar. O kadar sessizdir ki farkına bile varmazlar. Küçük şeyleri kaybederler. Cevap vermeyi bırakan bir arkadaş, onlara güvenmeyi bırakan bir meslektaş, açıklama yapmadan parmaklarının arasından kayıp giden bir fırsat ama bunu önemsemezler. Bunun sadece hayat, sadece kötü şans, sadece tesadüf olduğunu düşünürler. Ta ki bu düzen başlayıp devam edene kadar. Ve sonunda bir zamanlar alay ettikleri, küçümsedikleri veya görmezden geldikleri her şeyin yıkıntıları arasında durduklarını fark ederler. Belki de çok duygusal olduğunuzu, çok fazla önemsediğinizi, aşırı tepki verdiğinizi söylerlerdi. Oysa gerçekte kalpten tepki veren tek kişi sizdiniz. Denediniz. Çöküşlerinde onlara mesaj atarak geç saatlere kadar uyanık kaldın. Senin değerini unuttuklarında onları affettin. Kendilerine bile inanmadıkları zamanlarda sen onlara inandın. Peki
Sana nasıl karşılık verdiler? Gözlerini devirdiler. Senin yapışkan, muhtaç, bu dünya için fazla yumuşak olduğunla ilgili şakalar yaptılar. Senin varlığının bir hediye değil, verilmiş bir şey olduğunu düşündüler. Bu yüzden sonunda teklif etmeyi bıraktın. Senin için asla ortaya çıkmayan biri için savaşmayı bıraktın ve sessizce uzaklaştın. İlk başta özgür, dokunulmamış, rahatsız edilmemiş hissettiler ama sonra sessizlik yankılanmaya başladı, mesajlar yavaşladı, çember daraldı. Güvendikleri insanların tıpkı onlar gibi olduğu ortaya çıktı. Bencil, küçümseyici, işlemsel ve aniden düşündükleri tüm seçenekler gitti. Eskiden sormadan aldıkları destek kayboldu. Aslında onları gerçekten anlayan biri tarafından derinlemesine anlaşılmanın rahatlığı kayboldu. Şunu unutma, yerin doldurulamaz. Çünkü hiç kimse onlar için tuttuğun alanı kopyalayamaz. Özellikle de hala iyileşmiş gibi davranan versiyonunu tanıyan yeni biri. Marcus Aurelius şöyle yazmıştı: İyi bir insanın ne olması gerektiği konusunda daha fazla tartışmaya zaman harcama. İyi bir insan ol. Ve karmanın yaptığı şey, gerçekle uyuşmayan her şeyi ortadan kaldırmaktır. Görüyorsun ya, biri iyi bir insana kötü davrandığında sadece sana ihanet etmiyor. Barışa, Her zafer daha boş hissedilir. Çünkü derinlerde gerçek bir şeye sahip olduklarını bilirler. Ve bunu parmaklarının arasından kayıp gider. Kaybetmelerine izin ver, öğrenmelerine izin ver, etrafa bakmalarına ve etraflarındaki hiçbir şeyin artık sizinle yaşadıkları kadar güvenli veya kutsal hissettirmediğini fark etmelerine izin verin. Çünkü karma sadece bir şeyleri elinden almaz. Hala sizin sevginize sahip oldukları zamanki hallerini de elinden alır. Ve onu ne kadar yeniden yaratmaya çalışırlarsa çalışsınlar, bir daha asla aynı huzur versiyonunu bulamayacaklardır. Birisi kısır döngüler içinde konuştuğunda ama siz hala her cümlenin merkezinde olduğunuzda karma zaten zihnine fısıldıyordur. Birinin sessizce karmasını aldığının üçüncü işareti, hala onların düşüncelerinde yaşamanızdır. Siz yapmıyormuş gibi davrandıklarında bile asla adınızı söylemezler. Doğrudan değil, alenen değil ama dikkatle dinlerler. Sosyal medyada belirsiz alıntılar paylaşırlar. İhanet, sadakat, sahte insanlar veya geçmişten iyileşme hakkında gizemli başlıklar. Konuşmalarda bazı insanlar kaybettiklerini asla anlamayacaklar veya artık herkes benim enerjimi hak etmiyor gibi ipuçları bırakırlar. İlk bakışta bunun sadece genel bir konuşma olduğunu düşünebilirsiniz. Ama daha iyisini biliyorsunuz. Çünkü onların dilini biliyorsunuz, kalıplarını biliyorsunuz, suçluluklarını biliyorsunuz. Orada bulundum. Akışında gezinirken aniden şiirle sarılmış bir mermi gibi hissettiren bir gönderi görüyorsun. Seni etiketlemediler, adını anmadılar. Ama her kelime hiç söylemeden varlığını haykırıyor. Sanki dikkatini çekmek istiyormuş gibi görünmeden dikkatini çekmeye çalışıyorlarmış gibi. Bu güç değil, bu şifa değil. Bu çökmüş bir egonun çatlaklarından çığlık atmaya çalışan bir vicdan. Ve belki arkadaşları bile fark etmiyor. Belki de etraflarındaki hiç kimse bunu fark etmiyor. Ama sen fark ediyorsun. Çünkü bir zamanlar onları sessizliklerini okuyacak kadar derinden sevdin. Ve şimdi aynı sessizlikler onlara geri bağırıyor. Çünkü karma her zaman olaylarla cezalandırmaz. Bazen saplantıyla cezalandırır. Kontrol edemedikleri düşüncelerle, yutamadıkları pişmanlıklarla, kalıcı olacağını düşünmedikleri ama şimdi kaçamadıkları anılarla. Bir stoacı intikam aramaz. Bir stoacı geri gönderi yapmaz. Bir stoacı kendi incelikli alıntısıyla cevap vermez. Çünkü cevap vermek doğrulamaktır. Ama sessiz kalmak gücü geri almaktır. Epiktetos, biri senin hakkında kötü konuşursa, kimsenin inanmayacağı şekilde yaşa demiş. Bu yüzden arkandan senin hakkında konuştukların ve zihin en gürültülü hapishanedir. Özellikle de haksızlık ettiğin kişi arkasına bile bakmıyorsa sessiz kal. Çünkü sessizlik bir kez daha her şeyi söyler. İyi birine ihanet ettiğinde sadece onu kaybetmezsin. Kendini de dahil olmak üzere sana onları hatırlatan
herkese güvenme yeteneğini de kaybedersin. Birinin sessizce karmasını aldığının dördüncü işareti, diğer insanlara inanmayı bırakması ve yavaş yavaş kendine inanmayı bırakmasıdır. İlk başta kendini koruma gibi görünüyor olabilir bu davranış. Çevrelerini dar tutuyorlar, açılmayı bırakıyorlar, enerjileriyle seçici oluyorlar. Artık insanlara güvenmiyorum. Bugünlerde herkes sahte gibi şeyler söylüyorlar. Ama o sert dış görünüşün altında güç yok. Sınırlar değil, iyileşme değil, korku var. Suçluluk gölgesinde büyüyen korku türü. Bunu gördünüz. Eskiden açıktılar, özgürce gülerlerdi, kolayca güvenirlerdi, umursamazca konuşurlardı. Ama sana veya başkalarına yaptıklarından sonra bir şeyler değişti. Yüzeyde değil, içeride, sessizce, yavaşça. Şimdi herkesin niyetini sorguluyorlar. Güvenden önce ihanet olduğunu varsayıyorlar. Her kelimeyi, her hareketi, her sessizliği tarıyorlar. Birinin sana bir zamanlar yaptıklarını onlara yapabileceğine dair işaretler arıyorlar. Neden? Çünkü derinlerde ne yapabileceklerini biliyorlar ve bir zamanlar birine verdiğin zararı bildiğinde, hak etmeyen biri olduğunda, herkesin aynı yıkım potansiyeline sahip olduğuna inanmaya başlarsın. Bu, karmanın en mahrem cezasıdır. Kendinden şüphe duymak. Zorla değil, içsel aşınmayla izole eder. Bir zamanlar kontrol bende diyen ses, şimdi belki de sorun benim diye fısıldıyor. Ve bu düşünce korkutucudur. Çünkü bir kez kendinden şüphe ettiğinde, o da ne kadar sessiz olursa olsun, huzur imkansız hale gelir. Seneca bir keresinde şöyle yazmıştı: yanlış yapan nadiren başkalarına güvenir. Çünkü neye muktedir olduğunu bilir. Stoacılar bunu iyi anlamışlardı. İç huzurunuzun doğrudan vicdanınıza bağlı olduğunu öğrettiler. Eylemleriniz değerlerinize ihanet ederse sadece başkalarını kaybetmezsiniz, kendinizi de kaybedersiniz. Karmanın yaptığı budur. Her zaman görebildiğiniz sonuçlarda ortaya çıkmaz. Bazen iç dünyanızda görünmez bir çatlak olarak ortaya çıkar. Açıklayamadığınız bir huzursuzluk. Her şey çok iyi hissettirdiğinde göğsünüzde bir sıkışma. Bunu hak etmediğinizi söyleyen bir ses. Sonunda gerçek bir şeye sahip olsanız bile bırakın o sessizlikte otursunlar. Uykuya dalmadan önceki duraklamada bir başka başarısız bağlanma girişiminden sonraki sessizlikte ortaya çıkıyor. Çünkü şu anda hissettikleri acı rastgele değil, sadece kötü şans değil. Bu bir kalıp tanımı ve en şiirsel haliyle karmik adalet. Marcus Aurelius şöyle demiş: en iyi intikam, yaralamayı yapan kişiden farklı olmaktır. Ama evren intikam peşinde koşmaz, onarım arar ve dengeyi yeniden sağlar. Birini inciterek değil, kontrol edemedikleri, düzeltemedikleri, tahmin edemedikleri biri aracılığıyla bir zamanlar neden oldukları acının yaşanmış deneyimini onlara yaşatarak. Bu cezalandırma ile ilgili değil, bakış açısıyla ilgili. Çünkü hiçbir ders hissedilen dersten daha derin hatırlanmaz. Eskiden ne kadar önemsediğinize gülerlerdi. Şimdi umursamayan biri için ağlıyorlar. Eskiden ihtiyaçlarınızı küçümserlerdi. Şimdi sevgisini esirgeyen biri tarafından çok fazla çağrılıyorlar. Dokunulmazmış gibi uzaklaşırlardı. Şimdi birinin kalması, karşılık vermesi, denemesi için yalvarıyorlar. Ve o biri sadece omuz silkiyor. Ve işte o zaman anlıyorlar. Hepsi birden değil ama yavaş yavaş, acı verici bir şekilde acizleşiyorlar. Sadece incinmiyorlar, yansıyorlar ve ayna yalan söylemez. Onların denkleriyle karşılaşmalarına izin verin. Bırakın onlar da bir zamanlar size yaptıkları gibi görülmenin, kullanılmanın ve reddedilmenin yarattığı karmaşayı, güçsüzlüğü, kalp ağrısını hissetsinler. Ama bu sefer suçlayacak kimse kalmadı. Senin görevin cezalandırmak değil, senin görevin yükselmek.
o kadar sağlam, o kadar istikrarlı, o kadar içten güçlü olmak ki kimse bir daha huzurunu bozamaz. Seni inciten kişinin hayaleti bile. Bu stoacı yoldur. Düşmanlarımızı lanetlemiyoruz. Onaylanmanın peşinde koşmuyoruz. Karmanın derinden saygı duyduğu türden bir disiplinle sessizce, güçlü bir şekilde ilerliyoruz. Yani bunu izliyorsan ve biri seni incitmişse, asla özür dilemeyen biri, hiçbir yanlış yapmadığını iddia eden biri, sanki hiç önemli değilmişsin gibi hayatına devam eden biri, bırak uyusunlar. Çünkü özgür görünseler de sessizce tek bir şey tarafından rahatsız ediliyorlar. Susturamazlar. Gerçek. Ve buna güven, başkalarına yalan söyleyen insanlar iyi uyurlar ama kendilerine yalan söyleyenler hiç uyumazlar. Eğer bu mesaj size hitap ediyorsa, geçmişi kovalayarak enerjinizi boşa harcamayın. Sizi en çok etkileyen tek satırı aşağı yorum olarak yazın. Başkalarına yalnız olmadıklarını bildirin ve eğer bu sessizlik ve içsel güç yolunda yürüyorsanız, Stoa Efsanesi kanalımıza abone olun. Sadece şifadan bahsetmiyoruz. Zihni tepki vermek için değil, liderlik etmek için eğitiyoruz. Netlik inşa ediyoruz. Disiplin inşa ediyoruz. Sarsılmaz bir huzur inşa ediyoruz. Karmanın yaptığı şeyi yapmasına izin verin ve siz bir daha asla erişemeyecekleri biri olmaya devam ediyorsunuz. Bu intikam değil, bu evrim. Stoacı kalın.